Sayı Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün sizlere tanıtacağım ürünün Winshank markasının LS237 modeline sahip olan boya ölçüm cihazını tanıtacağım. Bu videomuzda sizlere kutunun açılımını gerçekleştireceğim ve cihazı nasıl kullanabilirsiniz ve kurulumunu yapabilirsiniz onları göstereceğim. Öncelikle cihazımızın kutusunu açalım. Cihazımızın kutusunu açtıktan sonra bizleri bir adet çanta karşılıyor. Çantanın içerisinde test problarımız bulunuyor. Bunları birazdan çıkartacağız. Boy ölçüm cihazımızı koyabileceğimiz, taşıyabileceğimiz bir çanta. Bir adet kol askısı çıkıyor. Bir adet de kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunların Türkçesi de bulunmaktadır. Bir adet de LS237 model markalı cihazımız bulunuyor. Cihazımız pilli çalışmamaktadır. Type-C şarj girişi vardır ve tek şarjda 50 saat boyunca bir kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Öncelikle cihazımızı direkt açabilmek için bir kere başlatma butonuna basıyorum ve cihazımız şu an açıldı. Cihazımızı 3 saniye basarak başlangıç butonuna tekrardan geri kapalı hale getiriyorum. Şimdi sizlere cihazımızı nasıl kullanacağınızdan bahsedeyim. Çantamızın içerisinde bulunan test problarını çıkartıyorum. Bir adet alüminyum, bir adet demir ve bir adet de 100 mikron değerine sahip olan bir plastik bir test probumuz bulunmaktadır. Sizlere hemen cihazın nasıl çalıştığını göstereyim. Öncelikle başta da gösterdiğim gibi başlangıç butonuna basıyoruz. Cihazımız otomatik olarak açılıyor. Şöyle hemen göstereyim. Bakın 0 değerini alıyoruz. Böyle hızlıca cihazımızı kontrol edebilirsiniz. 0.5 milisaniyelik bir hıza sahiptir. Cihazın menüsünün bu kısmında da demir veya alüminyum ölçtüğünü otomatik olarak sizlere gösterir. Şimdi ise sizlere test probumuzla nasıl ölçüm yapacağınızı göstereceğim. Alüminyumun üzerine koyuyorum. Mikron değerimiz 100. Demirin üzerine koyuyorum. Ve yine mikron değerimiz 100. Bu 99.5 mikrona sahip. Yani bu değişkenlik gösterebilir. 98 olabilir, 110 olabilir. Ama şu an 100 değerlerinde şöyle görüyoruz. Bazen cihazımız çok fazla ölçüm yaptıktan sonra yanlış değerler verebilir. Atıyorum mesela 0 olduğuna eminsiniz fakat burada 10 mikron değeri görüyorsunuz. 15-20 mikron değeri görüyorsunuz. Bu durumda da hemen cihazımızın kalibrasyon yapmamız gerekiyor. Kalibrasyonumuz çok kolay. Yapımı çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Öncelikle probunun üzerine koyuyorsunuz. Başlangıç butonuna bir 3 saniye veya 4 saniye basıyorsunuz. Sonra sizlere kalibrasyon yapma için diyor yukarı kaldırın. 15 cm diyor kaldırdık. Kendi sıfıra geldikten sonra kalibrasyonumuz tamamdır. Tekrardan ölçümümüzü yapmaya devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şimdi de cihazımızın menüsünde neler yapabileceğinizi sizlere göstereceğim. Cihazımızı açarken 3 saniye basılı tutuyoruz. Otomatik olarak bizi menüye yönlendiriyor. Burada teker teker dokunuşlarla aşağılara gidebiliyorsunuz. Menüyü gezebiliyorsunuz. Burada cihazımızın dil desteğini görüyorsunuz. 3 saniye bastıktan sonra cihazın dil desteğinin içerisine giriyoruz. Burada Türkçe, Rusça, İngilizce ve Korece gibi diller var. Türkçe'ye geliyorsunuz. 3 saniye basılı tuttuktan sonra dili Türkçe olarak ayarlıyorsunuz. Şimdi ise cihazımızın menü kısmındaki mod ayarlarına gelelim. Burada 2 adet seçeneğimiz bulunmaktadır. Şöyle tekrardan moda geliyorum. Basılı tutup içerisine giriyorum menümüzün. İçeriye girdikten sonra bizi burada demir ve alüminyum karşılıyor. Bazı ustalarımız demir üzerindeki boyayı sadece ölçeceğim deyip sadece demir olarak kullanabiliyor. Alüminyum üzerindeki boyayı ölçeceğim deyip alüminyum olarak kullanabiliyor. Fakat cihazımız son model ve gelişmiş bir cihaz olduğu için demir ve alüminyum seçeneğini direkt seçerseniz otomatik olarak cihazımız kendisi algılıyor. Demir ölçüyorum diye sizlere de belirtiyor. Alüminyum ölçüyorum diye sizlere de belirtiyor. Burada mikron değerimizi seçebiliyoruz. Burada 3 renkli seçeneğimiz var. Şimdi bu seçeneğimizi size gösterebilmem için önce çıkışa geliyorum. Çıkış işlemi gerçekleştiriyorum. Direkt şu an boy ölçümüne başlayabilirim. Burada gördüğünüz gibi yine 100 mikron değerlerini görüyoruz. Fakat şöyle eğer yüksek bir şekilde bir boya görürse, macun görürse sizlere böyle kırmızı renkli olarak uyarı veriyor. Orta dereceli olduğu zaman da sizlere turuncu renginde tepkime verir. Fakat şu an orta dereceliği gösteremediğim için turuncuyu göremedik. Tekrardan 100. Şimdi ise cihazımızı uygulaması üzerinden nasıl kullanırız sizlere onları göstereceğim. İlk önce telefonunuzdan Google Play uygulamasını açıyorsunuz ve ismini görüyorsunuz. Kaplama kalınlığı ölçüm cihazı diye bir ismi bulunuyor uygulamamızın. Yükleye bastıktan sonra cihazımıza uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Zaten çok hızlı bir şekilde iniyor. Aç diyorum.
Biraz bekliyorum. Bundan sonra girmek basıyorum. Hemen cihazımı alıyorum. Bir kere bastıktan sonra cihazımı açıyorum. Cihazım açıldıktan sonra uygulama üzerinden arama başlıyor kısmına bir kere tıklıyorum. Burada size konumunuza izin verilsin mi diyor. Bunlara uygulamayı kullanırken izin ver ve izin ver dedikten sonra diğer mevcut cihazlar kısmında cihazımızı görebilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra cihazımızdan bir ses gelecek. Şarj kısmının hemen kenarında Bluetooth içerisini gördüyseniz cihazımız uygulamamıza bağlanmıştır demektir. Şimdi burada uygulamamızda motor kaputu, sol ön çamurluk, sol A direk, sol ön kapı, sol B direk gibi çeşitli arabanıza ait yerleri tek tek ölçerek 6 adet kutucuk bulunuyor. 6 adet mikron değerini buraya kaydedebiliyorsunuz. Hemen testini yapalım. Motor kaputunu ölçüyorum diye seçtim. Uygulamada zaten sizlere gösteriyor bir ışık olarak. Arabanın neresini ölçüyorsunuz diye. Hemen alüminyumdan başladım. Demire geldim. Tekrardan alüminyum dedim. Demir dedim. Sizlere 6 adet bir veri yüklüyor buraya. 6 adet veriye göre bir ortalama çıkartabilirsiniz. Sonra sol ön çamurluğa geldim. Bu sefer de plastik olan test probumu alacağım. Öyle de ölçüm yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi sol ön çamurluk dediğim anda yeşil bir şekilde sol ön çamurluğun yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Böyle ölçümü yapıyorum. Gördüğünüz gibi 100 ve yeşil oldu ve kenarında da normal diye yazı çıktı. Alüminyuma geldim. Dediğim gibi bazen bu çok milimetrik değerlerle hata verebiliyor. Şimdi ise çok yüksek bir mikronu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi ultra kalın diye sizlere bir bilgi veriyor. Böyle aracınızın bütün kısımlarını sol C direk olarak, sol arka kapı olarak atıyorum, sağ arka kapı olarak tekrardan böyle seçip ölçümünü yapabilirsiniz. Şimdi ise bunları PDF şeklinde bir rapor haline getirebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için de paylaş kısmına geliyorsunuz. Burada sizlerden birkaç bilgi isteyecek. Aracınızın markası, modeli, plaka numarası, şasi numarası, kilometresi, rengi, kullanıcı adı, değerlendirici, değerlendirme birimi ve değerlendirme tarihi olarak doldurmanız gereken formlar veriyor sizlere. Bunları siz doldurabilirsiniz. Tamam diyorum. Marka modeli diyor. Şöyle rastgele bir model girdim. Tamam dedim. Dosya adı bu şekilde diyor. Tamam diyorsunuz. Burada sizlere dışa aktarılan dosya biçimini seçin diyor. PDF, PNG ve TXT olarak bir şekilde çıkışını yapabiliyorsunuz. Ben PDF olarak çıkaracağım. Tamam dedim. PDF'i seçtikten sonra da size burada paylaşabileceğiniz sosyal medyalar ve mesaj gibi, Bluetooth gibi yerleri göstermektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sayı Teknoloji ailesi olarak sizlere çok teşekkür ederiz. Keyifli alışverişler dileriz.